Tek Otantik nasıl yapılır atölyeme hoş geldiniz arkadaşlar. Krapon kağıdından örgü ve başka fikirleri içeren video serimin 3.'sündeyiz. Oynatma listesinden bir önceki 2 videomu izleyebilirsiniz. Önceki videolarımda telefon kılıfı ve bir takı sepeti yapmıştık. Bu sefer başka çalışmalarla, 3 parça çalışmayla sizlerle olacağım. Kağıdı 3 santim 3 santim olacak şekilde işaretliyorum. İşaretlediğim yerlerden de düzgün bir şekilde kesiyorum. Elde ettiğim parçalardan iplik yapacağım. Böyle hafif vuruyorum. Bu işlemi tam orta bir hareketle yapıyorum. Ne çok sıkıyorum ne de fazla gevşek bırakıyorum. Büke büke ip elde edeceğiz ve bundan gerçekten de çok güzel ve sağlam örgü elde ediliyor. Parçalar bittikçe de birbirine ilave ediyorum. İlave yerlerini de büküyorum ve ipimi istediğim kadar uzatabiliyorum. Şimdi gelelim bu videomda ne yapacağım. İlk önce 5 zincir çekiyorum. Daire haline getiriyorum ve zincirlerin üzerinden sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi ortada ilmek almadan yapıyorum. İlk sırada her ilmeğe bir tane çektim. Daha sonra büyüdükçe bir tek bir çift, bir tek bir çift. Sonra da 2 tek bir çift olarak örmeye devam ettim. Şimdi ne yapacağımı söylemiyorum, birazcık sürpriz olsun. İstediğim boyuta geldikten sonra da turuncu renk ilave ediyorum ve 2-3 sırada turuncu örüyorum. Ve bir de kurdele yapıyorum. Minik bir kurdele turuncudan ve mavi kraponla bağlıyorum. Şimdi ne olduğunu anlayacaksınız bence. Minik bir minyatür şapka. Ben bu şapkayı da toka olarak kullanacağım, saç tokası. Siz tabii ki başka yerlerde de süsleme olarak kullanabilirsiniz. Fiyongumu da sağlamlaştırıyorum yapıştırıcı kullanarak. Ve tel tokaya monte ediyorum. İşte saç tokamız hazır.
minikleri sevindirecek şirin mi şirin bir hediye olabilir. Şimdi de kalem kutusu yapacağım. Pringles kutusu bunun için gayet ideal. Kalem boyutunda boyunu ayarlamak için önce bir ölçü alıyorum. 16 santim yeterli. Pringles kutusunu da 16 santim boyunda kesiyorum. Ağaç tutkalı, beyaz ağaç tutkalı kullanacağım yapıştırmada. Bu sefer örgü örmeyeceğiz. İplik haline getirdiğim kraponları yapıştırarak kullanacağım. Ağız kısmı için düz krapon yapıştırdıktan sonra yapıştırıcıyı böyle sürüp fırçayla yayıyorum. Ve yayıp da iplik halindeki kraponları sarıyorum. Şimdi gelelim kapağa. Kapağın da önce kenar kısımlarını düz kraponla kaplıyorum. Ve üst kısmına yine ip kraponları kullanacağım mavi renkte. Önce ipi böyle büküyorum. Yuvarlak bir şekilde. Birazcık büyüttükten sonra üzerine yapıştırıyorum. Ve yapıştırmaya devam ediyorum. Bir de turuncu şirin mi şirin bir gül yapalım üzerine. Kız çocuklarımız özellikle bunu çok sevecektir diye düşünüyorum. Onu da yapıştırıyorum. Ve kahvemden bir yudum alıyorum. Bu kraponla yaptığım işler bana çok keyif verdi. Yani çocuklarımızla da evde güzel böyle faaliyetler yapabiliriz. İşte kapak hazır. Kalem kutumuz da hazır. Çocuğunuzla birlikte bunu yaparak ona kendi kalemliğini kendisine yaptırabilirsiniz. Kalemler de çok tatlış oldu. Ve kalem kutum bitti. Tabii keyifli bir iş bu. Hem kolay hem keyifli. Ve bir parçacık daha bir şey yapmak istiyorum. Bu sefer bardak altlığı yapacağım. Tıpkı kalem kutusundaki gibi aynı yöntemle krapon kağıdını yapıştırıyorum. Bir yüzeyi mavi olarak yapıyorum. Diğer yüzeyi de turuncu. Birleşme yerlerini de sağlamlaştırıyorum. İşte bardak altlığı krapon kağıdından çok basit 2 dakikada yapabileceğiniz bir şey. Ve çocuklarla çok eğlenerek yapabileceğiniz bir şey. Fikirlerimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zillerini de açarsanız çok sevinirim. Ve farklı fikirlerle videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.